Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Ozan Ali Erdal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için de. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz gördüm daha da iyi oldum. Güzel bir inşallah söyleşi olur. Hastalarımız da sizler de herkes faydalanır inşallah. Ortopedistler böyle ağır ameliyatların doktorları. Biraz öyle oluyor evet. Kemikler, kırıklar, bağıran çağıran hastalar, acildeki karmaşayı düşününce evet. Ama siz çocuk ortopedisiyle daha çok ilgileniyorsunuz Evet. değil mi? Çocuk ortopedisti deyince ilk akla gelen isimlerden biri olduğunuzu biliyorum ben. Sağ olsunlar. Sizle konuşmayı çok istedik özellikle. Peki yani çocuk ortopedisti olmak, yani kendi camianızda nasıl tanımladınız bu durumu? Şöyle yani ben bir ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım yani resmi olarak. Herkes daha sonra çeşitli uzmanlık dallarına dağılıyor. Herkesin bir odaklandığı bir konu oluyor. Tıpkı protez cerrahisi yapanlar, omurga cerrahisi yapanlar gibi. Ben de çocuklara odaklanmayı 2010 yıllarında daha asistanlığımın ortasında karar vermiştim. Biraz hocalarımızın da motivasyonuyla sağ olsunlar. 14 senedir de çocuklar üzerine çalışıyorum. Şimdi çocuk ortopedisi için de özellikle söylemek gerekirse hastanızın %90'ına yakını çocuk olması lazım tabii ki çocuk ortopedisi tanımı için. Ve üzerine çalışıyor. Çok fazla hastayı tedavi etmiş ve aynı zamanda da bu konular üzerine bilimsel makaleler yazmış olmanız lazım. Ya kendiniz ya da yazım ekibinin içerisinde olmuş olmanız lazım ki camiada özellikle hocalarımız ve derneklerimiz sizi bir çocuk ortopedisti olarak kabul etsinler. Dernek üyelikleri ancak böyle yapılabiliyor. Dolayısıyla çocuk ortopedisi tanımı aslında yaptığınız çalışmalar ve tecrübenize dayanarak bu tanımı alabiliyorsunuz. Yan dal, resmi yan dallar arasında sadece el cerrahisi var ortopedi ve travmatoloji. Diğerleri bu tarz akademik anlamda odaklanmalarla oluyor. Evet hocam. Bu çocuk ortopedisti olarak en sık tedavi ettiğiniz hasta grupları nelerdir? Çocuk ortopedisi adı üstünde çocukluk çağındaki kas iskelet sistemi problemlerini çözen bir branş. Avrupa'da da Amerika'da, Türkiye'de bu şekilde. Dolayısıyla doğumsal bir problem olabilir ya da gelişim aşamalarında gördüğünüz bir problem olabilir ya da yetişkinlerde de gördüğümüz gibi travmatik süreçler olabilir. Bunları çocuk ortopedistleri tedavi ediyor. Ama özellikle travmayı bir kenara alırsak en sık ameliyat ettiğimiz, tedavi ettiğimiz hasta grubu serebral palsili hastalıklar. Bu CP dediğimiz kısaltması olan çocuklarımızda bir beyinde bir lezyon oluşuyor. Erken doğum, oksijensiz kalma, küvezde kalma veya anne karnında annenin bir enfeksiyon yaşaması sonrasında gelişen beyinde bir lezyon oluşuyor. Bunun sonunda da kas iskelet sistemi problemleri ortaya çıkıyor. Hareket kısıtlıkları, gevşeyememeler, kasılmalar, spastiste dediğimiz. Bu durumların daha iyi hale getirilmesi, çocuğun kapasitesini daha iyi kullanmak için biz de çocuk ortopedistleri ameliyatta bu çocuklarımızı tedavi ediyoruz. Tabii bunun yanında pek çok diğer gelişimsel problemi de yine bizler cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle tedavi ediyoruz. Peki hani yetişkinlerde bu ameliyatları yapabiliyor muyuz? Tabii şöyle çocukluk çağına özgü hastalıklar ki az önce dediğimiz gibi serebral palsi de buna özgü bir hastalık başlangıç dolayısıyla. Bunların yetişkin hayata sirayet eden durumlarını da tabii bu hastalıkla ilgili en tecrübeli ekip çocuk ortopedistleri olduğu için biz çocuk ortopedistleri yetişkinlikte de tedavilerini yapıyoruz. Mesela yine serebral palsili bir çocuk artık bakımları çok daha iyi ve toplumun gündelik hayatı çok daha rahat karışabiliyorlar. Yetişkin hayatında dolayısıyla bazı cerrahilere, düzeltmelere ihtiyaçları oluyor. Ve biz burada devreye giriyoruz. Ama mesela çok iyi duruma getirdiğimiz bir çocuk 25-30 yaşlarına geldi ve kalçada biraz bir kireçlenmesi var. Onun protez ameliyatı gerektiğinde o zaman yetişkin protez cerrahisi ekiplerine yolluyoruz. Çünkü esas tecrübeliler onlar. Çünkü çocuklarda protez cerrahisi çok nadiren yapılan bir şey. Dolayısıyla biraz böyle bir işbirliği, multidisipliner bir yaklaşımda ama çocukluk çağından yetişkin hayatına sirayet eden olgular var. Bir de tabii çocuklarımıza bu kadar yıllar beraber çalışınca ben de bir sonuçta yetişkin hastaları yıllarca tedavi ettim. İşte anne, baba, dayı, abiler onlar da bazen bir problemle yaşadıkları zaman ve en çok güvendikleri, hayatlarında en çok gördükleri ortopedist de ben olunca bazen onların da ameliyatlarını ve tedavilerini yapmam gerekebiliyor. İşte o %10'luk kısım bunlar oluşturuyor. Şimdi serebral palsiye aslında hızlı girdik ama ben biraz baştan geri başa almak istiyorum. Serebral palsi nedir hocam? Serebral Bunlar palsi, nasıl çocuklardır? Bu çocukluk dönemi hastalığı değil mi? Evet, aslında evet. Yani doğumla mı olur? Bir seyircilerimize onu aktaralım. Çok güzel tabii çok güzel geçtim kusura bakmasınlar. Serebral palsi şu temel tanım olarak gelişmekte olan beynin bir hasar alması sonrasında kas iskelet sisteminde semptomlar veren bir problem, bir hastalık. Evet. Bu anne karnında gebe bir hanımın geçirdiği bazı enfeksiyonlar olabilir. Ya da en sık bilinen hani erken doğum, küvezde uzun süre kalma, akciğerinde gelişme geriliği olan daha yeteri kadar gelişmemiş akciğer olan bir çocuktaki oksijensiz kalma. Bunun sonucunda oluşan bir beyin kanaması ve bunun bir göstergesi, bir sonucu olabiliyor serebral palsi. Bazen de ilk 2 yaştır genellikle bu gelişmekte olan beyin dediğimiz kavram.
Ya da ilk 2 yaşta ateşli havale, zatürreden dolayı bir akciğer hasarı ve benzeri durumlarda da yine serebral palsi gelişebiliyor. Bu beyindeki lezyon oluştuktan sonra beyinde lezyon eğer motor sistemi yani hareket sistemi etkilediğinde tipik serebral palsi spastisite yani gevşeyemeyen gergin kaslar söz konusudur. Çocuk dolayısıyla hareket kısıtlıkları yaşar, yeteri kadar kullanamaz, aynı zamanda kasları da güçsüzdür. Hemen fizyoterapi başlar, fizik tedavi, çocuk öğrensin bazı şeyleri diye. Ama uzun süre kasılı kalma, hareketsizlik veya da yeteri kadar uzuvlarını kullanamama durumlarında artık kalıcı deformiteler, kaslar kısa kalıyor, kemiklerine müdahale etmemiz gereken durumlar olabiliyor. Burada çocuğun kapasitesini kullanmak için bizi nörologlar, fizyoterapistler yönlendirirler ve derler ki artık çocuk ortopedisi bir görsün veya kalçası çıkıyor. Bazen maalesef süreç içerisinde kalça çıkığı da olabiliyor. Bunlarda biz devreye giriyoruz. Bundan önce biz şimdi hamilelik aşamasına gelecek olursak, bu hamilelik aşamasında bazı doktorlar testler yapıyorlar çocukların Evet. problemli olup olmadığına dair. Teşhis edilebilir bir hastalık mı anne Maalesef karnında? serebral palsi mevcut durumda hani kas iskelet sistemini veya hareket sistemini etkileyen bir durum olduğu için sadece şöyle hamilelikte bir sıkıntı yaşayan bir gebede özellikle de TORCH diye kısalttığımız bir enfeksiyon grubu var. Artık buna Zika virüsü de eklendi. Başka virüslerde. Mesela kızamıkçık gibi, gebelik veya toksoplazma enfeksiyonları gibi. Annede bu hastalık olduğu zaman bu ihtimalin arttığını biliyoruz. O zaman kadın doğum hekimleri özellikle son 3 ayda takipleri çocuğun hareketliliğine bakıyorlar. Hareketleri nasıl, başka deformiteler var mı, doğumsal başka sıkıntılar var mı diye. Ama maalesef genellikle tanısı doğduktan sonra çocuğun gelişim aşamalarında gerilemesiyle. Yani Evet. Yani bir tuhaflık var çocuktayla başlayan bir durum evet, herhalde. genellikle dıştan gözüken bir sıkıntı yaratmaz. Genellikle teorik olarak da temelde bir zeka geriliği de yaratmaz ama çocuk motor becerilerini geç alır. Yani nedir? Dönmesi gereken işte 5-6 aylıkken çocuk kendi etrafına dönmesi lazım. Daha öncesinde 3 aylıkken baş kontrolü yapması lazım. Başı düşmemesi lazım. Bu durumlarda bir şüphe uyanıyor. Çocuk da eğer riskliyse erken doğum ve benzeri işte enfeksiyon hikayesi o zaman tanısı koyulması için çocuk nörologlar hemen devreye giriyorlar. Evet hocam, peki nasıl tedaviler uyguluyoruz? Serebral palside biz çocuk ortopedistleri dediğim gibi fizyoterapi başta bunların tedavisinde en etkili ekip bir de çocuk nörologları bazen beyin cerrahisi devreye giriyor. Bizler fizyoterapinin artık kısıtlandığı, artık çocuğun kapasitesini yeteri kadar kullanamadığı durumlarda devreye giriyoruz. 2 yaş civarı o yüzden çocuk ortopedistleri ilk defa bir serebral palsili çocuğu görür. Eğer çok ciddi bir sıkıntı yoksa daha öncesinde. Burada bizler eğer çok gergin bir kasımız var ama aşırı gergin değilse klasik hani artık kozmetikçide de kullanılan botulinum toksin enjeksiyonları yapıyoruz ama burada daha yüksek dozda büyük kaslara yapıyoruz. Botoksu kullanıyoruz Botoksu yani. kullanıyoruz Öyle ama mi? Botoksu... şöyle düşünün tabii yüzdeki küçücük bir kasa yapılan CC ile kocaman bir kalf kasını düşünün. Oraya yapılan ayrı şeyler tabii. Biz o yüzden 2 flakonu bir çocuğa bazen kullanıyoruz. Yani anlatabiliyor muyum çocuğun kilosuna göre? Bazen ilk aşamada bunlara başvuruyoruz ama daha ileri aşamalarda artık bundan çok fayda da göremeyecek bir çocukta kaslarda, tendonlarda uzatmalar, daha çok kasın zarı veya tendonun uzatılması. Bazen tendon transferleri biraz daha büyük O çocuklarda. kasmaları almak için bunu Tabii, yapıyoruz. hareketler hep. açılsın çocuğun. Çünkü o kadar uzun süre böyle tutunca kendiniz düşünün. 2 gün şu dirseğinizi böyle tutsanız açmakta zorlanırsınız. Evet. Çocuk doğduğundan beri böyle olduğunu düşünün. Kas artık kısa oluyor kemik de uzadıkça. Bazı durumlarda işte kas uzatma yapıyoruz, tendon transferler ama bazı durumlarda eklemin hareketini açabilmek için kaslar da kıymetli çünkü çocuğun yürümesini istiyoruz ve ayakta durmasını, Tabii ki. kullanmasını. Sürekli uzatma da yapısını bozan bir şey. Bazı durumlarda kemiklere müdahale etmek gerekebiliyor. En erken mesela kalça çıkı olduğunda onu yerine oturtmak gerekir çünkü daha dengeli yürümesi için. Ya da çok bükük uzun süre kalmış bir dizin daha düz hale getirilmesi için ve kullanabilmesi için kasları minimum dokunarak kemikten bacağın düz hale getirildiği bazı osteotomi dediğimiz kemik ameliyatlarına başvuruyoruz. Veya uzun süre eğriliklerden, kas dengesizliğinden dolayı skolyoz bu çocuklarda gelişebiliyor. Skolyoz için cerrahiler yapıyoruz. Burada amaç çocuğun kapasitesini en iyi kullanmak. İdeali çocuğun yürüyebilir hale getirmek. Tabii her zaman mümkün olmuyor ama en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Burada bir şey sormak istiyorum hocam. Hani dediniz ya ilk böyle 5 aylıkken falan dönmedir. Hani bu tür Evet. hani problemlerle sizlere başvuruyorlar. Pekala. Bu durumda mesela geldi hastanız yani orada siz tedavileri uyguladınız. Peki bunun için bir ameliyat olması için beklemesi gereken bir süre var mı? Veya siz hiç zaman kaybetmeden direkt bunu alıyor musunuz? Çok güzel bir soru. Önce ilk kısmından bahsedeyim. Genellikle çocuk hekimleri zaten çocukları takip ederler ya klasik her çocuğu, sağlıklı çocukları. Takip ederken bazı konularda geri kaldığını görünce zaten
Ve eğer bir risk ortadaysa, bahsettiğim gibi erken doğum, küvezde kalma, çok düşük kilolu doğmalar, işte ateşli havale ve benzeri hikayeler, annedeki enfeksiyonlar, bunlarda çocuk nöroloğuna yollarlar. Çocuk nöroloğu değerlendirir, işte gelişimlerin tam ayrıntılı değerlendirmeyi onlar yapıyorlar, onların ekipleri ve bazı durumlarda beyin MR'ı isteniyor. Ve dolayısıyla bir tanı koyuluyor serebral palsili çocuğa ve hemen tedavi başlanıyor. Tedavide ilk aşama, o zaman daha henüz ortopedinin devreye girmesi gereken bir durum olmuyor. Genellikle yeteri kadar bir sertlik veya bizim, ama fizyoterapiye başlanıyor. İkinci kısmında ise ortopedik müdahaleler için yaş sınırı hangi yaşa kadar bekleyelim? Şöyle bir şey var, yani ailelerin genellikle hep beklentileri şu: çocuk biraz daha büyüsün öyle ameliyat edelim. Küçükken ne gerek var ameliyata? Ama şöyle düşünün, mesela daha 3 aylıkken çocuk cerrahları bazı ameliyatları yapıyorlar. Evet. Spina bifida ise çocuk daha doğar doğmaz ameliyat oluyor. Aslına bakarsanız biz, veya çarpık ayaksa biz erkenden ameliyat ediyoruz. Kalça çıkıysa ameliyathaneye 3 aylıkken 6 aylıkken alıyoruz çocukları. Aslına bakarsanız bunda bir kısıtlama yok. Mevzu aslında özetle şu: gerektiği zaman gerektiği kadar diye bir yaklaşım var. Yani bir çocuğumuza ortopedik müdahale gerekiyorsa şu an gerektiği kadarını yapalım, ama aşırı kompleks cerrahilerle de çocuğun büyümesini, gelişmesini göz önünde alarak, bunları engel olmayacak şekilde de çocuğun yaşını da göz önünde bulunarak minimum bir şey yapalım. Ama gerektiği kadar olsun, abartmayalım da. Şimdi bu bir denge meselesi. O yüzden bazen aileler der, madem tekrar ameliyat olacaksa eğer çocuk, ben 12 yaşında bu ameliyatı yaptırayım. 4 yaşında, 5 yaşında değil de. Ama şöyle bir gerçek de var, çocuk hiç yürümeyi öğrenmemiş. Bu deformiteler de ona engel oluyor. 5 yaşında, 6 yaşında farz edelim. Çocuğa biraz bir ameliyat yaparak çocuğun yürümesini veya yürümeyi öğretebilseniz biraz, varsın çocuk uzasın, uzadıkça bu deformite tekrar etsin, ama işte ise bu sefer 12 yaşında yürümeyi öğrenmiş ama şu an yürüyemeyen bir çocuğa yürümeyi hatırlatırsınız. Ama 12 yaşına kadar hiç yürüyememiş, hiç ayağa kalkmamış bir bireye, artık yani yetişkin neredeyse, ayağa kalkmayı, yürümeyi öğretmek çok büyük bir sıkıntı. Çünkü kilosu var, psikolojik sıkıntılar var, ergenlik dönemi onlarında maalesef. Dolayısıyla bu sorunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden gerektiği zaman ameliyat çok önemlidir. Biz mesela tendon gevşetmeleri için anatomik nedenler de var. 4 yaşından önce çok yapmayı tercih etmeyiz mesela. Kemik ameliyatları için de 7-8 yaşı bekleriz. Ama bu bir genelleme. Gerektiği zaman erkenden yaptıklarımız da oluyor tabii. Yani hekimlerin yönlendirmeleri çok Kesinlikle önemli. çok Yani önemli hangi burada. yaşta, hangi dönemde, hangi ameliyat sırasıyla yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Burada genel bir kanı her çocuğa uygulanacak bir kural yok. 15 yaşına gelsin öyle diye bir şey yok yani. Kesinlikle yok. Bir an kesinlikle. önce müdahale. Bir an önce gerektiği zaman yapmak lazım. Çocuk ortopedisi veya çocuk sağlığıyla uğraşan herkesin sıkıntısı şudur. Anlatmaya çalıştığımız şey, 10 kiloluk bir çocuktan itibaren biz artık 80 kiloluk bir bireye kadar gidiyoruz. Boyu ve kilosu arttıkça bazı şeyler tekrar oluşabiliyor. Mesela bir kası ben 2 santim uzatıyorum ama çocuk 20 santim uzayacak önümüzdeki 3-5 senede. Yeteri kadar fizik tedavi alabilirse ne âlâ, bazen ona rağmen tekrar edebiliyor bazı şeyler. Tekrar ameliyat yapıyoruz. Aslında burada şunu da gördük. O 1 yaşına kadar aylık olarak o çocukların kontrolü ne kadar çok önemli olduğunu. Kesinlikle bu, yani çocuk sağlığı, yani bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren şeylerden bir tanesidir o. Çocuğun düzenli takibi, bir şey varsa mesela klasik, hani benim konum dışında ama kilosu düşerse çocuğun, ortalamada giden bir çocuk %3-5% inerse hemen yakalamanız lazım ki ne olduğunu anlayabilin. Yani çok kıymetli bir şey, çok önemli bir şey. Bizim açımızdan da tüm tıp camiası, sağlık için. Yani çocuk büyüdükçe yeni ameliyatlar ekleniyor mu bu tedaviye? Eklenebiliyor. Serebral palsi, çünkü beyindeki lezyonu tedavi edemiyoruz şu anda. İnşallah ileride kök hücre ve tedaviler geliştirirlerse yapacağız. Beyindeki nedeni ortadan kaldıramadık. Dolayısıyla kasılma hala devam ediyor. Sorunlar devam ediyor. Biz Ama bir kasılmadan ve ortopedik sorunlardan ibaret değil anladığım kadarıyla. Yani diğer branşların da işte dediğiniz akciğer vesaire, Kesinlikle. konu beyin olunca birçok fonksiyonda sorun oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü bütün vücudumuz kaslarla, yani gastrointestinal sistem, sindirim sistemi de, solunum sistemi de etkileniyor. Komple bir sorun. Bir komple, bazen tükürüklerini yutmak bile bir sorun olabiliyor. Kulak burun boğaz hekimleri devreye giriyorlar. Yani çok multidisipliner bir şey. Onlar daha nadir devreye ettikleri için ilk başta söylemediğim branşlar. Yoksa her branş, göz mesela, şaşı bakma, gözlerin kasları da çünkü etkilendiği için göz doktorları devreye giriyor. Tabii çok kompleks bir Ve çocuk hastalık. büyüdüğünde yine ortopedistler ve fizyoterapistler devam ediyor değil mi? Hayat boyu, en azından yetişkin hayatına kadar fizik tedavi devam ediyor. Hocam kalça çıkıklığı kaçıncı aydan itibaren yapılıyordu? Serebral Çünkü palsi böyle bir film çocuklarda- çekiliyordu. Ultrason mu? Evet, serebral palsinin özelinde kalça çıkı daha sonra gelişen bir şey. Yani çocuk 2, 4, 3 yaş, 5 yaşta kasılmalardan dolayı gelişiyor. Kalçayı çıkartmak için kaslar çalıştığı için.
Sizin ultrasonla tarama zaten bu CP'li de olsa olmasa da çocukların hepsine 1-1,5 ayken yapılıyor. Hele İstanbul gibi şehirlerde. Buysa nedeni belli olmayan tam olarak ailevi yatkınlık biraz var. Kadınlarda daha, kız çocuklarına daha fazla gözüküyor. Bir kalça çıkığı durumu veya gelişimsel kalça displezisi var. Bu CP'de görülen kalça çıkığından farklı. Onun için 1-1,5 aylık herkese ultrason yapılıyor. CP'li çocuklar genellikle normal çıkarlar. Ama gelişim çağlarında gözükür ama o %5'lik bir gruptaysa kalça ultrasonunda bir çıkık ya da gelişim geriliği, displezi görüyorsunuz. Onların da tedavisi erkenden yapılıyor yine çocuk ortopedistleri tarafından. Ki ileride 20'li yaşlarında protez cerrahisi gereksinimi olmasın. Veya hayat boyu içtiyse düzgün bir yürüme sergileyebilirim. Onlar farklı bir grup tabii. Çocukların doğumdan itibaren diyelim tabii ki. Yani diğer ortopedik sorunları nelerdir? Nelerle karşılaşabiliyoruz? Çok güzel. Tabii şöyle genellikle şöyle oluyor. Bir ortopedistin bir çocuğu ilk gördüğü zaman az önce dediğim gibi 1,5 aylık ultrason sonucuyla olmalı. Eğer doğum sırasında çocuk doktorunun yaptığı muayenede bir sıkıntı gözükmediyse bazen bir ayakta mesela çarpık ayak gözüküyor veyahut da bir uzuvda eksiklik falan hani istemediğimiz şeyler o zaman tabii erkenden bize yolluyor. Ama normalde hiçbir sıkıntı gözükmüyor. 1,5 aylıkken ultrason sonucuyla bize gelmeliler. Normal mi? Kesitine bakmalıyız. Çok önemli burası tırnak içerisinde. O kesit görülmeli. Sadece rapor değil. Yani bir serebral palsili hastalardan bahsediyorsunuz. Hayır, genel olarak bütün genel çocuklar olarak için bir çocuk. bahsediyorum. Yani biz çocuk doktoruna götürdüğümüz gibi 1,5 aylıkken bir de ortopedi check-up'ı mı almalıyız çocuklara? Check-up gibi değil. Ultrasonu çektirdik hocam. Raporu ve görüntüsü de bu diye bir çocuk ortopedisine gitmesi. En azından bir ortopediste gidin çocuk Rutinde değilse. var mı? Rutinde kalça ultrasonu var. Ülkemizde O var, de evet. oturdu. Çok güzel. O ultrasonu çocuk ortopedisti yoksa yakınlarınızda, İstanbul'da tabii ki var ama bazı şehirlerde maalesef yok bizim arkadaşlar ama ortopedist var. En azından temel ortopedi eğitiminin bir parçasıdır ve ortopediste göstermek gerekir. Gerçekten Tabii ki. gösterelim. Bu çok önemli. Bir diğer zamanda yürüme çağının başında genellikle çocuğun genel bir ayakta duruşu, ilk yürüyüşüne bir değerlendirmesi lazım ki aileler zaten biz daha onları çağırmadan gelirler. Çünkü az önce sorduğunuz sorunun karşılığı düz taban mı bizim çocuğumuz, içe dönük mü basıyor, bacaklarında eğrilik var mı diye endişeyle getirirler. Evet, doğru. Burada da çoğunlukla bu normal gelişim sürecinin bir parçasıdır. Ayak daha yeteri kadar gelişmemiş. İçe dönüklük daha çocuk zaten bacakları nasıl yere geliyorsa öyle basıyor. Bir de bildiğimiz çocuk ortopedistlerin çok daha tecrübeli olduğu fizyolojik bir eğrilikler var bacaklarda. Hafif bir eğrilik varsa o eğriliğin zamanla düzeleceğini biliyoruz. O eğrilik belli bir derecenin üzerindeyse sıkı takip ediyoruz. Bazen cihaz, bazen tedaviler gerekebiliyor. Bir diğer kontrolde her şey normal diyelim. Özellikle 4-5 yaş, bu da benim özellikle söylediğim bir şey ailelere, spor. Çünkü artık bizim jenerasyon anne babalar çocuklarını spora yönlendiriyorlar. İşte spora gitmeye uygun mu çocuk diye 4 veya 5 yaşında en erken spora başlamayı öneriyoruz. İşte o sırada bu çocuk spora gönderilmeye uygun mu diye bir değerlendirme için veya hangi sporlara yatkınlıkları olabilir gibi bir değerlendirme yapıyoruz. Son kontrolümüzde ergenlik çağında adolesan nedeni belli olmayan skolyoz mevzusu var. Onun için de 11 yaş kızlar, 12 yaşta erkek çocukları en azından bir duruş postür değerlendirmesine çağırıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yoksa. Ama altta yatan bir hastalık, CP ve benzer hayat boyu bize 3 ayda bir takipteler zaten. Yani buradaki en sık karşılaştığınız sorun nedir çocuklarda? Yani bir sorun dersek tabii ki en sık yani düz diyebileceğimiz tabanlık, şey. esnek düz tabanlık ve içe dönük basma bize en sık gelen nedenlerdir ve %90 civarında bunlar aslında çocuğun gelişim aşamalarının bir parçasıdır. Zaman içerisinde iyileşirler. Ama zaten biz o uzmanlığımızın nedeni o. Yani o %10, %5'lik kısmı yakalamak. Bazı durumlarda çocuklarda altta yatan bir kemik problemi oluyor. Düz tabanca ne olacak, geçer diyebilirsiniz YouTube'daki videoları izleyince. Ama o %5'e giriyorsa o çocuk erkenden tedavi etmeniz lazım, çok geç kalırsınız. Evet, bu sosyal medya değil mi? YouTube ya da biraz öyle. işte arama motorlarındaki o doktorculuklarla o teşhisleri bir koymasak. Maalesef biraz Değil mi? öyle, evet. Bir de mesela son zamanlarda bence bu da çok yaygın diye düşünüyorum hocam. Çocuğumun nasıl boyunu uzatabilirim? Heh. Mesela Güzel soru. sınava evet. girecek, nasıl boyu kurtarır mı? Yani ve ben bunun için ne yapabilirim? Tabii, çok güzel. Bununla alakalı da çok fazla çocuk ortopedistlerin başvuruluyordur. Evet, öyle gerçekten. Şöyle çocuk doktorlarına da aynı şekilde. Öncelikle çocukluk çağında bir çocuğun beklenen boyunu en çok belirleyen şey çocuğun genel sağlıklı olduğunu farz ediyoruz. Çok sağlıklı bir çocuk, hiçbir sıkıntısı yoksa anne ve baba. Yani genetik altyapı çok önemli burada. Evet. Ancak bunun formülasyonunda artık hani bizim jenerasyon, ben kendim ve bizden sonraki şimdiki jenerasyonların gıdaya erişimleri, genel dengeli beslenmemiz çok daha iyi durumda. Hani evet,
Yapay ürünler falan ve benzeri sıkıntılarımız da var ama sonuçta besine ulaşımımız çok daha iyi durumda. Yani 40'lardan 30'lardan öncesine göre düşünürseniz. Dolayısıyla artık çocuklara genetik olarak bir test, yani genetik olarak anne babadan gelen bir tahmini boya bir 5 santim de ekliyoruz. Çünkü çocuklar hem iyi besleniyorlar artık eskisine göre, genellemek, ortalama ve aynı zamanda da çok ciddi sayıda sporla uğraşan çocuklarımız var. İkinci faktör bu. Düzenli spor çocuğun beklenen boyuna ulaşmasını, hatta ona birkaç santim geçmesini indükler. Aerobik egzersizler, nabzın yükseldiği, terlediği egzersizler çocuğun. O yüzden her gün Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisidir. 40-45 dakika bir çocuğun orta dereceli, yani bir rahat cümle söyleyemeyeceği kadar nefes nefese kaldığı ama o kadar kelime çıkabilecek ağzından yani. Her gün 40-45 dakika o aktivitelerle uğraşması lazım. Boyunu bunlar etkileyen şeyler. Ama boyu kısa çocuğun beklenenden de kısa gidiyoruz. Burada ileri tetkikler lazım. Hormonal bir neden mi var? Genetik bir neden mi var? Bunların değerlendirilmesi lazım. Özellikle çocuğumuzun boyu çok kısa olacaksa ergenlik çağına yakın bazı hormon tedavileri uygulanıyor. Çocuk hekimleri tarafından, endokrinologlar tarafından veriliyor. Biz ortopedistler ise altta yatan genetik bir problem varsa, kemikler zaten kısa olacaksa, bunlar yani 1.30-1.40 beklenen boylarsa biz erkenden ergenliğe doğru bacakların boylarını uzatıyoruz çeşitli ameliyatlarla. Çocuğun boyunu hiç değilse 1.50'lere yaklaştırmak için. Çünkü 1.30 falan çok kısadır Hocam yani. hangi Boy yaşta uzatma yapıyorsunuz ameliyatı. onu? Bunları eğer genetik bir rahatsızlık varsa, iskelet displazisi, akondroplazi gibi çeşitli hastalıklarda boy çok kısa seyrediyor ama çocuklar aktifler. 1.30 mesela gündelik hayatta çok bağdaşmayan bir boydur. 1.40 da aynı şekilde. Bu çocuklarda biz daha geç, çünkü birkaç seanslık bir uzatma gerekiyor. Ergenlik çağına yakın biz ilk uzatmamızı yapıyoruz. Yaklaşık olarak belli bir, tabii ortalama vermek çok doğru değil. Hangi kemiği yapıyoruz? Çocuğun kapasitesine göre değişir ama bir 8 santime kadar bazen uzatabiliyoruz. Bu yetmiyor tabii, 1.30 ise 1.38 oluyor çocuk. Yetişkin hayatında bir kere daha yapmamız gerekebiliyor. Tekrar cerrahiyle bazen kolları da uzatmamız gerekebiliyor. Bazen ama son dönemde özellikle popüler, çocuk gayet sağlıklı, hiçbir sıkıntısı yok. Ama erkek çocuk mesela 1.60 veya 1.55 boyu var. Kız çocuk mesela 1.50 boyu var. Ortalamanın bir tık altı ama sağlıklı. Burada olay biraz daha hani kozmetik kaygılara oluyor. Tıbbi bir indikasyon değil de kozmetik amaçlarla boy uzatmada son dönemde çok popüler. Burada da çeşitli riskleri anlatıyoruz. Böyle bir kozmetik işlem değer mi değmez mi tartısını yapıyoruz. düşünün. Çok isterlerse o zaman yapıyoruz. Şimdi biraz önce bir şeyi atlamadım, orada fark ettim. Yurt dışı yayınlardan bahsettiniz. Yani çocuk ortopedisiyle alakalı ve ben yurt dışında da çok bilinir bir hekim olduğunuzu duyuyorum. Teşekkür Yurt ederim. dışından da çok fazla hasta aldığınızı biliyorum. Bu süreçlerinizi nasıl yönetebiliyorsunuz? Şöyle yurt dışından da gerçekten genel olarak çocuk ortopedisi dünyada az sayıdayız. Yani çocuklarla uğraşan, bu konuda yayınlar yapmış, uluslararası veya ulusal yayınlar yapmış çocuk ortopedisi genellikle bulunması zor uzmanlık branşları. Evet. Özellikle bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızla uğraşıyoruz. Burada en önemli şey takip tabii. Yurt dışından bir hastamız geldiği zaman bunları organizasyonda bir kere, bazen şimdi son dönemde online görüşmeler revaçta. O daha elimizi kuvvetlendirdi. Eskiden mesajlaşıyorduk, mailleşiyorduk. Evet. Aileyle çok ayrıntılı bir şekilde bir yarım saat oturuyoruz, karşılıklı konuşuyoruz. Röntgenleri nedir? Ne bekliyoruz? Ne yapabiliriz bu çocuğumuza? Dijital olarak muayenelerini yapıyorsunuz Tabii, yurt ve dışından, hastaları alıyoruz. Evet, gelmek istiyorsa Türkiye'deki hasta bana ulaşmış bir hastanelerimize. şekilde Evet. acente ya da benim arkadaşlarla, benim Instagram, işte klasik hani sosyal medya Evet. diyelim. Ameliyatları yapılıyor ve Evet. sonrasındaki takipler. Sonrasındaki takipler. Burada en hayati şey, ameliyat yapmak kolay ama bizim burada kolay diyelim, bizim için kolay ama hasta için tabii her zaman kolay olmuyor ama bir süreç. Ama Türkiye'de veyahut da İstanbul'da bir hastayı takip etmek çok kolay çünkü her zaman ulaşabiliyoruz. Ama yurt dışındaki hastamızın, gelen hastanın takibi çok kıymetli. Burada her zaman iletişim halindeyiz çünkü bu bir süreç. Çocuk ortopedisi de yetişkinlik hayatına kadar takip edilmesi gereken bir durum. Tedavi ediyoruz, takiplerimizi yapıyoruz ve o sayede sağ olsunlar beraberinde başka hastalara geliyor, bir güven telkin etmiş oluyoruz. Evet, takipleri yurt dışı, uzaktaki hastaların Tabii. takipleri çok Bazen önemli. ben gidiyorum oraya birkaç hasta olduysa görmeye, bazen de çağırıyoruz, diyoruz ki maalesef bir tekrar gelin kontrol için. Hocam çok teşekkür ederiz teşekkür değerli ederim. bilgiler için. Programımıza geldiniz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim davetiniz için.